Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle felsefe, bilim ve insan zihninin en derin sorularından birilerinin inceleme toplantıları. Ben dediğimizde aslında ne kastediyoruz? Bu kısa insanların ardında binlerce yıldır genişleyen devasa bir konu görüyorsunuz. Bilinç nedir ve ben dediğimiz o insanların ne zaman ortaya çıktığı? Bir düşünün. Ben olma bilinci ne zaman başlar? Bu bilinç bir zihinsel durum mu? Biyolojik bir gerçeklik mi? Yoksa sadece bir toplumsal kurgudan mı ibaret? İşte bugün bu sorulara yanıt arayacağız. Bilinç nedir? Bilinç, en basit şekliyle çevremizdeki dünyayı ve kendimizi algılamamızdır. Ancak bu, yüzeyde göründüğünden çok daha karmaşık bir dağılım. Ünlü filozof Thomas Nagel, bir yarası olmak nasıl bir vücutta? Sorularıyla bilincin özüne dikkat çeker. Çünkü bilinç, yalnızca bir şeyin varlığını sürdürebilmek için anlam taşır. Bilim, bu konuyu nasıl ele alıyor? Beynimizin belirli bölgelerindeki sinirsel faaliyetler, farkındalığın oluşmasını sağlar. Özellikle korteks ve talamus, bilinç kontrol eden kilit bölgedir. Nörologlar, bilincin beyin korteksindeki gelişimle ilişkili olduğunu söylüyor. Felsefede ise bilince çok farklı açılardan yaklaşılmıştır. René Descartes, düşünüyorum, türleri varım diyerek bilinci insanın varoluşunun temel taşı olarak gördü. Ancak modern filozoflar, bilincin yalnızca düşünceden ibaret değildir. Hisler, duyguların ve deneyimlerin bilincinin bir parçası olduğunu savunuyorlar. Peki, ben olma hissi nasıl oluşuyor? Bir bebeğin doğduğunda bir benlik hissine sahip mi? Cevap, hayır. Bebekler dünyaya geldiklerinde tamamen kapasitesel bir bilinçle, yani uyaranlara yanıt verme düzeyinde bir sessizlikle başlıyor. Benlik hissi, beyninin gelişmesiyle ve parlamalarla yavaş yavaş şekillenir. Psikolog Jean Piaget, benlik algısının yaklaşık 2 yaşında oluşmaya başladığını söylüyor. Örneğin bir çocuk aynasında kendini tanıyabilmeye başladı, artık ben dediğimiz bilinç bir adım taşınmıştır. Sinir bilim, bu süreç beynimizin prefrontal korteks bölgesiyle yaygındır. Prefrontal korteks, karar verme, kimlik algısı ve gelecek planlama gibi karmaşık süreçlerden sorumludur ve ben olma hissinin temel yapı taşıdır. Dil ve benlik, bir diğer önemli temsil eden de dildir. Dil, bireyin kendini anlaması ve diğer insanların karakteristik özelliklerinde kritik bir rol oynar. Bir çocuk, ben ve sen kelimelerini kullanmaya başladığında bilinç düzeyinde büyük bir sızıntı yapmış olur. Ludwig Wittgenstein, dilimin sınırları, dünyanın sınırlarıdır diyerek dilin düşüncelerimizi şekillendirdiğini vurgulamıştı. Zihnimizdeki içsel konuşmalar, yani sürekli konuşan iç ses, bizi diğer canlılardan ayıran en temel farklardan biridir. Bu içsel ses, bizi yapan bilginin bir parçasıdır. Evrim ve ben algısı. Evrimsel biyolojiye göre ben algısı hayatta kalmak için gelişmiştir. Kendi varlığının sürdüğü, devam eden tehditleri daha iyi anlayabilir ve kendini daha etkili bir şekilde geliştirebilir. Ayrıca insanların karmaşık sosyal grupları içinde yaşayabilmesi için bir ben ve başkaları temizliğine ihtiyaç vardır. Yapay zeka ve ben sorusu. Bugün bu ürünlerin en büyük testlerden biri yapay zeka. Bir gün bir makine ben diyebilir mi? Bu soru hem bilim hem de felsefe için büyük bir meydan okuma. John Searle'nin Çin Odası deneyi, makinelerin yalnızca sembollerle sunularak savunulmasına da modern yapay zeka bu tartışmayı daha ileri bir seviyeye taşıdı. Eğer bilincin beyin aktivitesinden doğuyorsa, benzer bir süreç bir makineye de aktarılabilir mi? Bazı bilim insanları, yeterince karmaşık bir sinir ağı ile makinelerin de bir ben hissine sahip olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu yanıt verilmemiş bir soru. Sonuç olarak, benin dediğimiz şeyin kesin bir anı yoktur. Bu, bireysel gelişim, dil, patlama ve biyolojik büyümelerin birleşimiyle ortaya çıkan bir sunumdur. Filozofların bu konuda farklı yaklaşımları var. René Descartes, zihni ve bedensel ayrı varlıklar olarak gören dualist bir yaklaşım benimser. Materyalizm,
bilincin tamamen beynin biyokimyasal süreçlerinden doğmasını savunur. Fenomenologlar ise ben dediğimiz şeyin yalnızca bireysel deneyimlerden oluşmasını öne çıkarır. Belki de doğru cevap şu: biz ben olmayı her gün yeniden inşa ediyoruz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce ben dediğiniz şey gerçekten sizin kontrolünüzde mi? Yoksa bu beyninizin size sunduğu büyük bir illüzyon mu? Görüşlerinizi yorumlarınızda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda